Peki bir telefon konuşmasında minimum kaç dinleyici eşlik ediyor bize? Sadece paranoyaklar hayatta kalır. Veri eşittir yeni petrol. Madem bu kadar gizli saklın yok, neden evinde perde kullanıyorsun? Dünyadaki birkaç platformun bizim hakkımızda sahip olduğu bilgiye devletler bile sahip değil. Başkalarının Hayatı diye bir film vardı, hatırlar mısın? Bir Stasi polisi, bir oyun yazarı ve tiyatrocu sevgilisinin evini dinlemekle, kanıt toplamakla görevliydi. Evine kablo döşeyen, komşularını tehdit eden, kulaklık ve not defteriyle seni izleyip dinleyen o adam daha iyi bir figürdü sanki. Çünkü en azından insandı. Hatta bir süre sonra seninle empati bile kurabiliyordu. Bu çağda işler değişti. Bizi, hepimizi kim gözetliyor? Bu dikiz sonucunda hangi bilgileri elde ediyor? Bunu biliyor muyuz? Birkaç yıl önce anneannemle telefonda konuşuyoruz. Bana kalbini anlatıyor. İyice titremelerim arttı kızım diyor. Çok fenayım. Zaten doktor da şöyle söyledi, böyle söyledi. Fakat benim sesim bana sürekli geri geliyor. Anneannemin sesi de yaylanıyor. Bir süre sonra birbirimizi duyamaz hale geldik ve bir noktada dedim ki mübarekler ya bir kardiyolog ismi önerin, araya girin. Yani madem aradasınız ya da susun. Yani kadın kalbini anlatıyor, biz bir konuşalım. Bana göre ben dinleniyordum. Dinleniyor muyduk? Anneannemi niye dinliyorlardı? Neden kardiyolog önermediler? Hasan Celal Güzel'in bir hatırası aklıma geldi. Kendisi tabii telefonu dinleniyor siyasetçi olduğu dönemde ve Hasan Celal Güzel de artık irite olmuş durumda, rahatsız olmuş durumda. Her telefonu açtığında kim arıyorsa arasın bir 30-40 saniye ana avrat küfrediyor dinleyene. Bir gün birisi geliyor ofisine diyor ki beyefendi ben memurum ne olur bana küfretmeyin çoluğum çocuğum var böyle yapmayın diye. O da diyor ki tamam kardeş haklısın özür dilerim diye bir daha küfretmiyor. Siz dinleniyor muydunuz bilmiyorum fakat teknik olarak bugünün imkanlarıyla bu gibi sıkıntıların yaşanmıyor olması lazım. Bugünkü kadar sofistike takip araçları ve böyle kendi izlerini yok edebilecek kadar kabiliyetli araçlar tarihin hiçbir döneminde yoktu. Muhtemelen o hizmet sağlayan şirketin altyapısıyla ilgili bir problem olabilir. Dinleniyor muyuz dersek dinlenen insanlar tabii ki vardır. Yani biz o grubun içerisinde miyiz bilmiyorum. Ben bazen kendim de öyle bir endişeye kapılıyorum gayet haklı sebeplere dayanarak. Fakat bu paranoya yeterli. Çin dünyanın bugün en karmaşık, sofistike ve teknolojik düzeyde yetkin siber takip altyapısını kullanıyor kendi vatandaşlarına ve kendi işte ilgi alanındaki dış kişilere karşı. Ve bir siber polis figürü yarattılar. Çizgi karakter. Sevimli de bir şey böyle Pokemon karakteri gibi. Ve bunu bütün internet kafelere, sokaklara, oralara buralara yapıştırdılar bilgisayarların üzerine. İşte siber polis şöyle böyle. Hani bu büyük birader seni izliyor izlenimi gibi. Onunla ilgili izlediğim bir belgeselde Çin yetkililerinden birisi şöyle bir cümle kullanmıştı. Bence çok önemli. Diyordu ki teknik olarak herkesi her an verimli bir şekilde takip etmemiz mümkün değil. Ama teorik olarak biz herkese her an teknik anlamda dinlenilebileceklerini hissettirirsek o zaman bizim üstümüzdeki yük de azalır. Gerek kalmaz dinlemeye. İşte bugün yaşadığımız dönem belki birazcık buna benziyor. Taksiye biniyorum. Şoför onu İsrail'in dinlediğinden emin. Alt komşum hükümetten şüpheleniyor ve biz de buna Türk tipi bazı çözümler getiriyoruz. İşte şu telefonu alüminyum folyoya sarıyoruz, mikrodalgaya koyuyoruz ve bunları yapıyoruz. Yani bunların ne kadarı çok saçma sapan, ne kadarı fena da değil ya önlem diyebilirsiniz. Teknoloji dünyasında çok ünlü bir söz vardır. Şöyle der, sadece paranoyaklar hayatta kalır. Yani paranoyanın limiti yoktur. Belli bir düzeyde tutulabilirse sağlıklıdır da. İşte bizde eşeği sağlam kazığa bağla derler ya. Evet bu mümkün fakat tabii bu alüminyum folyoların sonu kafalarımıza da bunları sarmaya gidebilir yani. Citizen 4 filminde Edward Snowden anlatan diğer bir film, Snowden ismindeki filmde bundan bahsediliyor. Evet, akıllı telefonlarımız, Richard Stallman vardır, bir teorisyen, özgür yazılım teorisyeni. Ona göre zaten cep telefonları bizi izlemek için üretilmiş araçlardır. O yüzden bunun mikrodalgaya koyulup bağlantısının kesilmesi gayet önemli bir şey. Ortam dinlemesi de çok kolay bir şekilde bu telefonlar açıkken yapılabiliyor. Ben bahse girelim ki Türkiye'de bir bankanın mobil uygulamasını yüklediğinizde emin olun diğer hangi bankaların uygulaması sizde yüklü biliyor. Çünkü teknik olarak buna ulaşabilir durumda vesaire. İstihbaratın kralı Facebook'ta diyebilir miyiz? Devletlerde değil. Yani şöyle söyleyeyim, devletlerin hiçbirinde bugünün sosyal ağlarında olan imkanlar, kabiliyetler ve veri seti yok. Net. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Uygulama çılgınlığı içerisinde yaşadığımızı düşünüyorum. Gerçekten evet tamam her şey için bir uygulama var ama bu kadar uygulamaya bizim gerçekten ihtiyacımız var mı? Bence sorgulamıyoruz çok fazla ve hani önümüze ne geliyorsa ne istiyorsa indiriyoruz. Bir de hani o uygulamalarla zaten uygulamalarda neye izin verdiğimize de çok fazla bakmıyoruz. İşte o mikrofona ulaşımı var mı? Fotoğraflara, ajandaya, bunlara ulaşımı var mı? Bunlara zaten hiç bakmıyoruz. Sorun şu, farkında olmadan yüklediğimiz işte efendim bir oyunda, kullandığımız operatör de, devlet de, falanca sosyal ağda bizim hakkımızda bir şeyler topluyor. Ve bunlar bizim hakkımızda değil, resmen biz olmuş durumda. Kaçta yattık, kaçta kalktık biliyorlar. Kimlerle yakınız, kimlerle konuşuyoruz, kimlerle samimiyetimiz arttı, kimlerle azaldı. Bütün bu bilgiler bir gün bir şekilde konsolide olursa Çin'de olduğu gibi bugün o zaman tehlikeli olur. Çin neye başladı? Sosyal güvenlik, vatandaşlık puanına başladı. Herkesin bir puanı var. Diyelim ki 100. 100'den itibaren düşüyor. Arabanı yanlış mı park ettin? 98. Polise mi şarladın? 96. Hükümeti eleştiren bir yorum mu yazdın? 85. Bu sizin bayağı kredi skorunuz gibi oluyor. Ve bu tamamen kuralları şeffaf olmayan ve kendi kafasına göre fikir değiştirebilecek devlet erkinin inisiyatifinde. Benim gizli saklı bir şeyim yok çok şükür. Dinlesinler, izlesinler diyebilirsin. Ama o kadar önemsiz olsaydı izleyip biriktirme ihtiyacı duymazlardı. Senin o gizli saklı olmayan bilgilerinle bak neler yapabiliyorlar. Beni dinlesinler ne olur diyen insanlar oluyor. Mümkün. Ama ben bir parantez içinde o insanlara şunu söylemek isterim. Versene bana şifreni madem öyle. Ver bakayım şifreni, ben bir gireyim posta kutuna, telefonuna. Yapabilir misin? Telefonunuzu alsam, bir dakika bir şeye bakacağım deyip arkamı dönsem huzur kalır mı? Ecel terleri dökülmeye başlar değil mi? En mahrem şeyimiz çünkü telefonlarımız bugün. Kim olduğumuzdan bağımsız. Hepimiz adına mahrem bir şeyler var. Evimizin perdeleri gibi. Yani içeride orgi partileri düzenlemiyoruz ama yine de bir perdemiz var değil mi bakıldığında? Ben terörist miyim? Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Ben neden şifreli mail kullanayım gibi şeylerle çok karşılaşıyorum ama ben şahsen arkadaşımla ne konuştuğumu sadece onun bilmesini isterim. Yani arkadaşımla sohbetimi üçüncü kişiler duymasını isterim. En basitinden bu. Onlara şunu soruyoruz. Madem bu kadar gizli saklın yok, neden evinde perde kullanıyorsun? En basit örnek. Ulan senin CIA o boklu hesabını ne yapsın? Yani ya Pentagon'da sen konuşuluyorsun emin ol. Jack, did you see that? Yeah, right. Muhittin Topalak from Kazlıçeşme. In relationship with Kezban. Kill him. Ne oldu? Mangal yarım mı kaldı? Ne oldu? İnternetteki saldırganların, verilerimizle para kazanan devletlerin, şirketlerin muhakkak senin her türlü bilgine ihtiyaçları vardır. Yani onlar hassas veri, hassas bilgi ya da gizli bilgi diye bakmazlar. Yani reklamcılık için bile senin her türlü verin onlar için önemlidir. Yani arama geçmişinden tut, arama motorunda ne aradığından, doğum tarihine, kan grubuna kadar her bilgi onlar için önemlidir. Yasal olarak Ya deme hep ya hakkın var hiç. mı? Hayır, sen beni dinleyemezsin, izleyemezsin. Devletler için de geçerli, özel şirketler için de, uygulamalar için de. Yani senin sınırın burasıdır diyebilir mi kullanıcı yasal olarak? Eğer takip ediliyorsak bunu bilmek hakkımız. Ediliyorsak mı bilmiyorum ama edildikten sonra kesinlikle hakkımız. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun çok net tanımlara ve şartlara sahip olması Biraz lazım. onu sormak istedim hani hukuki anlamda diye. Yani işte beni dinliyorlarsa bunu bilmek hakkım. Yani Ama şöyle, önce tespit etmem lazım. Şöyle, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz dinlendikten sonra yasal olarak size bu bildiriliyor. Şu tarihler arasında işte telefonlarınız dinlenmiştir vesaire gibisinden. Umuyoruz ki. Yani en azından bildirilenler var. Bazılarının teknik takibi sürüyor olabilir. Ama siz bunları muğlaklaştırırsanız işte yakın tarihte gördüğümüz bir sürü garabete yol açıyorsunuz. Yani insanlar tamamen olmadık gerekçelerle, sudan bahanelerle başka bir amaçla takip etmek istedikleri insanları bir şekilde kılıfına uydurup takip edebiliyor. Bu iş bu kadar kolay olmaması lazım. Ve biz bu işin böyle kendi haline bırakıldığında
ya da denetimsiz olarak devletin içerisindeki tek bir kuruma bırakıldığında olmadık kişilere, örgütlere, bilmem nelere yaradığını da gördük. Ama işte burada şöyle bir şey var, bizimle ilgili bir şeyler kaydediliyor. Yani bu sadece bizim sokakta takibimizle kalmıyor. Bayağı evimize giriyorlar, banyomuza giriyorlar işte. Efendim koltuk altını iyi acaba sabunladı mı falan gibisinden kayıtlar tutuluyor. Yani bu derecede olması için gerçekten yani ne bileyim çok bulaşıcı bir koltuk altı bakterisi riski olmalı ki koltuk altımı yeterince sabunladım mı incelesinler. Sağlam delillere sağlam gerekçelere dayanmalı bunlar. Bizdeki gibi muğlak olmamalı. Bu Avrupa'da artık devletler bunun bir anlamı olup olmadığını sorgulamaya başladılar. Çünkü artık ekonomi data üzerine kurulu bir şey haline geldi ve bu kadar çok kural koyarak bir şekilde ticari hayatın akışı da yavaşlatılıyor. İşin Türkiye ayağında biz daha oralara gelemedik. Bunun gündeme gelmesi için bizim sansasyonel cezalar görmemiz gerekiyor. Yani kurum ne zaman ki kalkıp diyecek ki X şirketine ben cirosunun %4'ü oranında ceza kestim. O noktadan sonra bu iş belli bir noktaya gelir. Hani bir duyulurluk kazanır ve hakikaten vay be ne oluyormuş, KVK ne kadar önemliymiş denir. Nasıl olsa dev şirketler, hükümetler her şeyi kontrol ediyorlar, izliyorlar, dinliyorlar. Dolayısıyla yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Eğer söz konusu hizmete gerçekten ihtiyacımız varsa ve gerçekten hani biz bu verilerimizi bir şekilde vermek zorundaysak o zaman bence bunları daha böyle büyük Google, Facebook, Amazon gibi şirketlere vermektense bunların daha küçük, alternatif, hatta işte kişisel verilerin korunmasına yönelik daha endişeler, kaygılara da sahip olan ufak şirketler vermemizin daha doğru olduğunu. Tabii mümkün mertebe. Bu şöyle bir şey mi? Kazanacaksa küçük esnaf kazansın, mahallemizin bakkalı kazansın. Yani verileri toplayacaksa, biriktirecekse bari küçük küçük yapılar dağıtalım. biriktirsin. Aynen dağıtalım. Böyle tekelleştirmeyelim. Bu motorlarda ne işte? Start Page var, DuckDuckGo var. Hatta mesela Ecosia gibi böyle bizim aramalarımızdan kazanılan parayı dünyanın yeşillendirilmesi için kullanan şirketler bile doğmaya başladı. Herkes herhalde bilgisayarın şuradaki şu küçük kamerasını kapatıyor. Başka neler yapılıyor? Mesela sen onu bir adım arttırmışsın. Şurada da ben küçük bir kamuflaj görüyorum. Bu ne? Evet, o da aynı şekilde kameranın gene telefon kamerasının kapatılması için. Aslında biz bu telefonu yani neredeyse alıp tuvalete falan giden insanlar haline geldik. Yani o yüzden... Peki şu an güvenli mi telefon? Bu yeterli mi yoksa bir adım daha var mı? Ya evet, bunun bir adım eğer mikrofon içinde buraya takılan, mikrofonu da kapatan aparatlar mevcut. O da işte bu dinlenmenin önüne geçmek için her yerde okuyoruz. İşte arkadaşla bir araya oturduk, konuşuyoruz. Ertesi gün bir baktım telefonda işte onunla dair reklam var, bilgisayarda ona dair reklam var. Dinleniyor muyuz acaba diye böyle bir hani insanlar sormaya başladı ya da komplo teorisiymiş gibi konuşuyor. Yani bu artık bence kabul etmemiz gereken... Madem öyle kapatın. Evet, kabul etmemiz gereken bir gerçek.